Selam, Orçun ben. Bugün sizinle birlikte her şeyi otomatikman vintage duyurabilecek bir efekte bakacağız. Slap Delay efektine bakacağız. 60'larda özellikle çok fazla kullanılıyordu. Beatles kayıtlarında çok fazla kullanıldı. Johnny Cash çok fazla kullandı. I keep a close watch on this heart of mine. Ve şimdi de modern kayıtlarda daha vintage duyurmak istendiği zaman, bir kaydın daha vintage duyurmasını istediğimiz zaman yine oldukça kullanılıyor mixing engineer'ler tarafından. Özellikle Arctic Monkeys'in Tame Impala'nın bazı parçalarında duymanız mümkün bu efekti. Biz de Noman Orda'nın yayınladığı son Stüdyodan Canlı isimli EP'de canlı kaydedilmiş bir albümde bütün parçalarda bu efekti kullandık. Bizim amacımız da birazcık eski duyurmaktı. Kendisi çok seviyordu bu slap delay efektini. Ben de çok sevdiğim için birlikte bütün albüme bu efekti yaydık. Ben bu albümün tamamında UAD'nin Galaxy Tape Echo'sunu kullandım. Roland'ın Tape Echo modellemesi. En iyi modellemesi muhtemelen UAD'ninkisi zaten her şeyde olduğu gibi. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Milisaniyeyi gösteriyor burası. 168 milisaniye bir gecikme var. Yani vokal konuştuktan hemen sonrasında geliyor. 168 milisaniye sonra geliyor ki 168 milisaniye slap delay için birazcık geç de aslında. Bu 80 ile 120-140 arasında bir değer düşünebilirsiniz. Feedback'i tamamen keyfinize göre ayarlayabilirsiniz. Tamamen kısık olabilir. Tamamen kısık olduğunda hiç tekrar etmez. Sadece bir kere tekrar eder. Böyle de çok kullanılıyor. Ama ben birazcık o odayı yaratmayı sevdiğim için birazcık daha geciktirdim burada. Yani birazcık daha uzattım bunu. Şimdi burada bir de tempo sync'i gördüğünüz gibi tempo sync kullanmıyorum. Normalde de zaten birazcık temponun dışına çıkmayı seviyorum slap delay ayarlarken. Tam böyle temponun içerisinde olmasını istemiyorum. Ancak bu parçada zaten direkt olarak bir tempo da olmadığı için, bir canlı bir kayıt olduğu için zaten tamamen kulağımla ayarlamam gerekecekti. Şimdi bir slap delay'li ve slap delay'siz halini birlikte duyalım hemen. Slap delay'siz. Bunları nasıl anlatayım ben aklıma, ödüm kopuyor bak. Korkarım alışacağım diye bu yokluğuna. Otomatikman o alanı yaratıyor ve bir şeyin içine sokuyor. Yani bunu reverb'ler yerine delay ile ne kadar iyi yapabiliyorsunuz onu görüyorsunuz. Şimdi burada Waves'in bir H delay'ini açtım. Galaxy Tape Echo'yu kullanarak göstermek yerine bir de H delay ile göstereyim dedim ki herhangi bir pluginle, herhangi bir delay ile nasıl ayarlanır onu görebilirsiniz diye. Bir de burada bütün ayarlar çok bariz bir şekilde belli. İşte milisaniye kaç milisaniye onu gösteriyor. High pass, low pass filtreleri var. Feedback'i var. Her şey çok daha belirgin burada. O yüzden bunu kullanacağım. Siz de herhangi bir dijital pluginle bunu kullanabilirsiniz. Genelde slap delay'ler tape delay ile yapılan bir efekt, slap delay efekti. Fakat dijital dünyada siz istediğinizle yapabilirsiniz. Tamamen dijital bir delay ile de yapabilirsiniz. Bir modülasyon delay ile de yapabilirsiniz. O delay'i alıp başka bir reverb'in içine de sokabilirsiniz. Seçeneklerimiz sınırsız aslında. İlle de öyle olsun derseniz, tam olarak eski günlerdeki gibi duyulsun derseniz Galaxy Tape Echo bunun için uygun. Ama bu videoda mesela H delay ile kullanıp farkını da duyurmuş olacağım size. Şimdi milisaniyeyi o kadar gecikme yapmayalım da 140 milisaniye olarak seçelim mesela. Birazcık da şöyle analog duyulsun diye alttan ve üstten bütün frekansları kesiyorum low pass ve high pass ile. Duyalım bakalım nasıl duyulacak. Sız ölmeye mi geldik dünyaya? Şimdi sen yoksan bunları nasıl anlatayım ben aklıma, ödüm kopuyor bak. Korkarım alışacağım diye bu yokluğuna. Bakın feedback'i tamamen kıstığımda nasıl duyuluyor. Sen yoksan bunları nasıl anlatayım ben aklıma, ödüm kopuyor bak. Korkarım alışacağım diye bu yokluğuna. Feedback'i açtığımda daha bir reverb gibi duyulmaya başlıyor. Bunu çok seviyorum. Evet, siz de bu şekilde slap delay'inizi ayarlayıp kullanabilirsiniz. Çok bence
modern prodüksiyonlara da çok yakışan bir efekt. Çünkü modern prodüksiyonlarda vokal hep en önde. Fakat bir efekt yaratmak isterseniz, onu birazcık renklendirmek isterseniz reverb koyduğunuzda hep geri gitmeye meyilli olduğu için bu şekilde bir efekt kullanarak da hem önde tutup hem de mixin içine birazcık itebiliyorsunuz. Yani bütün amaçlara uyuyor. Şimdi videoyu buraya kadar izlemiş olanlara bir de bonus verelim. Benim çok sevdiğim bir efekt. Slap reverb efekti diyorum ben buna. Yani bu ismi ben de takmış olabilirim. Daha önceden söylenmiş de olabilir. Oturup araştırdığım bir şey değil. Fakat ben reverblerimi ayarlarken eğer o enstrümanı, vokali parçanın içine yine itmek istemiyorsam birazcık pre-delay time'ını kullanıyorum. Ve bunu bir slap delay gibi kullandığım için slap reverb diyorum bu efekte. Vokaliniz bu sefer tertemiz bir şekilde önde kalmış oluyor. Fakat siz bolca reverbleyebiliyorsunuz. Bu örnekte decay time'ımız gördüğünüz gibi 3.33 saniye. Özellikle arayaladığım bir rakam değildi. Şimdi bunu mesela sadece bunu duyalım. Bütün efektleri kapatacağım. Sadece bu efekti duyacağız vokalde. O da şuralarda devreye giriyor. Önce 0 milisaniyede duyalım. Sonra milisaniyeyi açacağım. Ya biz yanıp da sönmeye Sesini de açayım biraz ki iyice duyulsun. zamansız ölmeye mi geldik dünyaya? Şimdi sen yoksan bunları nasıl anlatayım ben aklıma? Ödüm kopuyor bak, korkarım alışacağım diye bu yokluğuna. Yani ikisinin farkı ne biliyor musunuz tam olarak? Sanki 0 milisaniye ayarladığımda pre-delay hemen devreye girmeye başladığında reverb, vokali bir hangarın içine sokmuşum da uzaktan dinliyormuşum gibi. Ama bu pre-delay time'ı yükselttiğimde sanki vokalin yanındaymışım. Yani yine hangardaymışız beraber ama ben vokalin yanındaymışım gibi hissetmeye başlıyorum. Dolayısıyla efekt bolca var. Bolca bu efekti duyuyorum ama vokali çok net, çok temiz bir şekilde de duymaya devam edebiliyorum. Umarım bu videonun size katkısı olmuştur. Prodüksiyonlarınızda, mixlerinizde bol bol kullanırsınız bu iki efekti de. Vintage duyurmak istediğiniz zaman eliniz hemen slap delay'e gider ya da vokali bolca reverblemek ama birazcık da temiz bırakmak istediğinizde slap reverb'ü kullanabilirsiniz. Daha uzun benden böyle tutorial niteliğinde videolar beklediğinizi biliyorum. Onları hazırlamaya devam edeceğim. Fakat bir yandan sizin için yine böyle çok detaylı bir mixin temelleri kursu hazırlıyorum. Baştan sona bir mix sürecine sizi dahil ettiğim ve bu mix süreci boyunca kullandığım her parametreyi anlattığım detaylı bir kurs oluyor. Bu kurstan haberdar olmak isterseniz aşağıdaki açıklamadaki linkten mailinizi bırakabilirsiniz. Kurs yayınlandığında ilk sizin haberiniz olmuş olur. Önümüzdeki haftalarda yayınlamayı planlıyoruz bu kursu. O zaman kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.